Saadet Yasemin Öncü. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, Ufuk Öncü, bugünkü sorunuz nedir? Merhaba Yasemin Hanım. Bugünkü sorumuz ve konu başlığımız erkeklerdeki burçları. İkizler Vay erkeğin, be, o gün geldi mi ya? Artık erkeklerin foyalarını ortaya çıkartma zamanı geldi mi ya? evet, ve yönetmen olarak ben olduğum sürece geliyor galiba. Bugünkü burcumuz hangi burç o zaman? Bugünkü burcumuz ikizler burcu. Kadınlar Oo. neden ikizler burcu erkeklerini sevmezler? Uh. Şimdi ikizler Burcu'nun sadece kadınlar erkeğinden daha çok yani burç olarak şöyle bir durumu var. İkizler çok iniş çıkışlar yaşayan bir burç aslında. Yani bir sabah uyanıyorsunuz, benim de yükselenim ikizler bu arada. Ama asla taraflı konuşmayacağım. Sadece tecrübelerimi aktaracağım. Bir sabah uyanıyorsunuz çok neşelisiniz. Bir sabah uyanıyorsunuz çok kötüsünüz. Yani duygu anlamında çok düşüksünüz. Çok enerjisizsiniz. Ya da 5-10 dakika içerisinde duygu durumunuz değişebiliyor. Duygu iniş çıkışlarının olduğunu bildiğinizde, yani karşı taraf eğer ikizler burcusu, yükselen ikizlerse, ay burcu ikizlerse hiç fark etmez. Ya da haritasında ikizler baskınsa, e, eğer siz onun bu durumunu biliyorsanız, yani duygu iniş çıkışını biliyorsanız bunu ciddiye almıyorsunuz. Başta onu söyleyeyim. Yani benim kocam beni ciddiye almıyor. Onda ay burcu ikizler. Ben de onu ciddiye almıyorum. Ya sen bir 5 dakika daha yat sonra geri kalkarsın diyor. Yatıyor kalkıyor normale dönmüş. Yani gerçekten böyle bir şey. Bu ikizler burcunun da kontrol edebildiği bir şey değil bu arada. Yani o iniş çıkışı yaşıyor olmak. Karşı tarafı eğer siz yani normalde çok ciddi biriyseniz, sadece ciddiye aldığınız konuları konuşuyorsanız ikizler erkeğini asla sevmezsiniz. Çünkü karşı taraf çok dengesizmiş gibi gelir size. Yani bir anda çok neşeli, bir anda çok mutsuz. Bir anda sizi çok seviyor, bir anda sizden buz gibi soğumuş. Yani o iniş çıkışları, o dalgalanmaları sizin farkında olup bunu kaldırabiliyor olmanız lazım ki ikizler erkeğin keyfini sürebilin. Yoksa sürekli bir çatışma halinde bu ne yapmaya çalışıyor şimdi? Derdi ne bunun? Arıza mı deyip böyle hani küfürler savurduğunuz bir ilişki modeline dönüşür. O yüzden önceliğimiz ne? Karşı tarafın duygu iniş çıkışına çok takılı kalmamak. Yani 5-10 dakika içerisinde ya da bir gün içerisinde karşı tarafın çok ciddi şekilde o işte anormallikleri normalleşebilir. Bunu eğer ki çift olarak karşı tarafın bu durumunun farkına vardıysanız ki biz birbirimize öyle yapıyoruz mesela. Hatta bunun çok esprisini de yapıyoruz. Hemen böyle bağladın gene ikizlere deyip birbirimizi uyarıyoruz mesela. Hani bu bir kavgaya ya da bir çatışmaya, bir kaosa dönüşmüyor. Aksine hatta biz bundan eğleniyoruz. Pis ikizler falan deyip böyle birbirimize laf soruyoruz mesela. Bu işin eğlence kısmına geçiyoruz. İkizler erkeği de çok eğlencelidir. Yani nereye gidileceğini bilir, nasıl eğleneceğini bilir. Hep gülmek, eğlenmek ister. Aynı zamanda da çok meraklıdır. Eğer diyorsanız ki Yasemin ikizler Burcu'nun duygusal dalgalanmasını hallettim. Peki ben bu adamla sağlıklı bir ilişki nasıl yürütebilirim diyorsanız, hatta kendime nasıl aşık edebilirim diyorsanız meraklı yani ikizler erkeğinin merakını sürekli ayakta tutmanız gerekiyor. Bu da şundan bahsetmiyorum ama bir gizem yaratın, işte tersleyin falan bundan bahsetmiyorum. Siz de dengesiz davranın. Yani onun dengesiz davranacağını hissettiğinizde ondan önde dengesiz davranırsanız otomatikman onun o dengesizliğini elinden almış oluyorsunuz. Böylelikle o size aşırı derecede hem ya bu kız ne ayak ya niye böyle davranıyor deyip sizi düşünmeye başlayacak. Ya da o sizin gitgellerinizde yani daha doğrusu ona yansıttığınız, ondan rol çaldığınız o gitgelleri bir şekilde bağlılığa dönüştürecek. Şimdi ikizler erkeğinin merak duygusu çok baskın olduğu için her şeyi ve her karakteri, her kadını merak eder. Bu da şu demek. Yani size bugün çok ilgi hissederken bir anda başka birine karşı ilgi hissedebilir. Aslında onun adı ilgi değil, merak duygusu. Bir anda size karşı merakı bittiğinde bir başkasını merak edebilir. Ama bu her zaman sizi aldatacağı anlamına gelmiyor. Ya da sadakatsiz olacağı anlamına gelmiyor. Hatta ikizler erkeği bunu bir sadakatsizlik olarak da görmez. Yani ne var ki yazıştım, yani bir problemim vardı onu sordum, ne oldu ki bunda falan der mesela. Bunu çok normal karşılar. Çünkü onun için eğer cinsel bir birliktelik yaşanmadıysa, uzun vadeli bir ilişki olmadıysa bir aldatma olarak sayılmayabilir. Hatta bazılarına göre
Cinsel birliktelikle tek gecelik ilişki de aldatma sayılmayabilir. İkizler erkeğine. Ama bu şu demek değil, yani dünyanın en kötü burcu işte ikizler burcuysa kaç falan değil. Eğer siz ilişkide eğlenmeyi istiyorsanız, çok böyle aşırı ciddi bir insan değilseniz, her şey böyle hani çok ciddi olsun, her şey böyle belirli olsun, her şey işte nereye gideceğimiz, saat kaçta döneceğimiz, ne yiyeceğimiz çok planlı programlı olsun diyorsanız bu burç size göre değil. Yani başka bir burçta deneyin şansınızı. Ama diyorsanız ki ben eğlenmeyi seviyorum, hayattan keyif almayı seviyorum, gülmeyi seviyorum ve beni güldürecek, eğlendirecek bir erkek istiyorum diyorsanız da o zaman ikizler erkeğiyle ufak tefek bu tiyolarla çok güzel ilişkinizi idare edebilirsiniz. Yani bence kaçınılması gereken bir erkek modeli değil. Tam tersine onun o hava enerjisini kendi hayatınızı yükseltmek anlamında, kendi enerjinizi yükseltmek anlamında çok iyi kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi o duygusal dalgalanmayı ya da dengesiz davranışı kişisel algılamamanız gerekiyor. Ha, diğer bir taraftan da sürekli ona merak edeceği bir malzeme verirseniz, bu herhangi bir konuyla ilgili de olabilir. Onun işte örnek veriyorum futboldan hoşlanıyordur. Futboldan bağımsız bambaşka bir konuyla alakalı önüne bir merak konusu da sunabilirsiniz. Aramalarına hemen cevap vermeyebilirsiniz. Ama bu şüphecilik gizemi yaratmamanız gerekiyor. Hiç hoşlanmaz. Daha çok böyle hani şey gibi. Acaba nerede ne yapıyor? Hatta ilk date'e çıkarken ikizler burcu erkeği olduğunu biliyorsanız mesela çok neşeli ve eğlenceli olun. Neşeli ve eğlenceli olduğunuzda zaten otomatik onun ilgisini çekersiniz. Yani burada bir ışık var, burada bir eğlence var. Ne diyor, ne yapıyor? Hani takılmayı sever, şaka yapmayı sever, gezmeyi sever. Nerede ne iyidir onu çok iyi bilir mesela. Ve gerçekten bir taraftan da aşırı vicdanlı yanları da var. O vicdan da bazen onların, yani şey gibi düşünün bunu. 10 yıl önce sadece 2 gün görüştüğü birinin herhangi bir sıkıntısını gidermek için 10 yıl sonra bir anda o kişiyle görüşebilir. Yani bu cinsiyetten bağımsız olarak onun vicdanıyla alakalı bir şey. Bu duygu hissettiği için, unutamadığı için değil aslında. Sadece bir vicdan durum. Yani onun evet hani şey gibi düşünün. Belki ikizler burcu erkeğin çok çapkın, çok böyle daldan dala atlayan bir erkek modeli olarak görüyorsunuz ama her bir iletişim kurduğu kişiyi de hatırlar, bilir ve o kişinin hayatına dair de bir mutlaka dokunmuşluğu vardır. Yani sizin hayatınıza da girse, sadece bir date bile çıksanız mutlaka sizde iz bırakacak, sizin kalbinize dokunacak, size iyi gelecek bir şey mutlaka yapar. Yani o anlamda da hani şimdi tamam bir taraftan çok dengesiz falan ama bir taraftan da çok merhametli ve sevecen bir tarafları var. Yani sizin hayatınıza güzellikler katabilecek tarafları da var. O yüzden burada siz hangisini seçiyorsunuz? Yani ikizlerin o duygu durumuna takılı kalıp onun dengesizliğini mi yaşamak istiyorsunuz? Yoksa daha keyifli ve sizin hayatınıza dokunmasına izin vereceğiniz bir modelini mi yaşamak istiyorsunuz? Buna karar verecek olan sizsiniz. Eli boldur, bonkördür. Sadece tek dezavantajı, şimdi bu ikizler ya, yani hani ikilikten bahsediyoruz ya. Bazen ikizler erkeğinde çoğunlukla fark ettiğim bir şey bu, o anki sahip olduğuna değil de elinde olmayana odaklanıyor. Yani hep bir hayatında ikilik bir iki yol yaratıyor. Bu dediğim gibi yine altını çiziyorum, bir aldatma değil ya da bir aldatacak anlamında söylemiyorum. Yani sizinle birlikteyken eski kız arkadaşından bahsedebilir. Sizinle birlikteyken eski kız arkadaşını işte unutamadığını kendi arkadaşlarına söyleyebilir mesela. Ama gerçekten bu doğru mu? Hayır değil. Çünkü ikizler öyle birini unutamamak, hani böyle aşk acısı çekiyorlar falan. İkizler erkeğin çok o adam bu adam değil yani. Hani aşk adamı, hani böyle aşk acıları çeken, kendini işte ne bileyim dağa bayıra vuran falan öyle bir modelden bahsetmiyoruz. Çünkü çok çabuk ilgi alanı değişiyor. Yani o ilgisini, o merakını sürekli beslemek gerekiyor. Bunu da yapabileceğiniz şey işte yeni bir şeyler göstermek, yeni bir şeyler öğretmek, birlikte yeni bir şeyler öğrenmek. Birlikte bir kursa gitmek, birlikte yeni bir tiyatroya gitmek, yeni bir filme gitmek, yeni bir gece kulübüne gitmek, yeni olan bir şey yapmak. Hani dönem dönem neticede hani yenilikler oluşuyor ya. O yeni olan şeyi yapmak, yeni çıkan bir ürünü birlikte denemek. Bunlar ilişkinizi hem güçlendirir hem de ikizler erkeğini size aşırı derecede bağlayan şeyler olur. Çünkü ne kadar beslenirse merakını körelten bir ortamda duramaz. E, Merak etmeyeceği,
birinin yanında duramaz. Yani hep bir merak, hep bir dinamik, hep bir eğlence gerekiyor. Dediğim gibi eğer siz çok sabit bir burçsanız, çok toprak grubuysanız mesela ya da su grubuysanız birazcık ikizler erkeği size göre olmayabilir. Çünkü bazen yeri geldiğinde ne kadar çok merhametli, vicdanlı da olsa çok duygusuz davranabilir. Çünkü bu duygusuz davranma hali aslında onun bunu anlayamamasından geliyor. Çünkü ikizler için duygulardan daha çok, ne kadar çok duygu dalgalanması yaşasa da duygulardan daha çok hep bir öğrenme aşkıyla, hep bir merak. O merak neredeyse nereye doğru yönleniyorsa o tarafa doğru gider. Dediğim gibi ama bence keyifli ya. Yani bir ikizler olmak keyifli değil mi? Çok iyi. Yükselen Yükseleni ikizler oluyor. Çok iyi ve keyifli. senin de ay burcun ikizler. Hatta bazı şeye göre tam sınırdasın yani ikizler sende de var. Yani bunu ilişkiyi eğer sürdürmek istiyorsanız iki taraf da birbirine çok kolaylıkla bağlanıp devam edebilir. Bir de ikizler erkeği birazcık o vicdan ve merhametten dolayı annelerine bir tık daha bağlı olabiliyorlar. Eğer ki anneleri hayattaysa, anneleriyle görüşüyorlarsa, bir iletişimleri varsa bu böyle aralarında sürekli bir telefon konuşması falan olabilir. Bu da kötü bir şey değil. Yani çok böyle yengeç erkeği kadar anaç değildir. Ama böyle bir arkadaşlıkla böyle nasıl anlatayım onu size? Hani birbirlerinin seçimlerine saygı duydukları ama sürekli iletişim halinde oldukları bir anne oğul ilişkisi de olabiliyor. Bu kötü bir şey değil yani hani bir ikizler erkeğiyle evlendiğinizde işte çok anneci olup da sizi ezecek falan o anlamlara gelmiyor. İkizler erkeğinin aslında çok çocuksu bir tarafı da var. Hani nasıl ki küçük çocuklara yeni bir oyuncak verildiğinde böyle merakla onu kurcalar, oynar ama sıkılana kadardır ya. Aynı şey aslında ikizler erkeği için de geçerli. Yani onun için her şey bir oyuncak ama bu şey değil nasıl yani benimle oynuyor mu şimdi falan gibi düşünmeyin. Her şey o hani bir çocuğun bir oyuncağa duyabileceği bir merakla bakıyor hayata. O merak onu bazen evet negatife sürükleyebiliyor, bazen kötü şeyler yaşayabiliyor. Ama bu aynı zamanda çok kolay kendinizi geliştirebileceğiniz anlamına da geliyor. Çünkü birçok konuda bilgisi vardır. Birçok konuda yenilikleri bilir mesela. Diğer burçlara göre daha fazla yenilikten haberdardır. Yeni çıkan bir ürün, yeni açılan bir mekan, yeni geliştirilen bir yöntem, bir teknik. Mutlaka bunlarla ilgili bir bilgisi, bir haberi vardır. Peki Yasemin, ikizler erkek kıskanç mıdır? Bence çok değil. Çünkü onun ilişkiye bakış açısı daha çok arkadaşlık üzerine. Yani ne kadar yakın arkadaş olursa mesela o kadar o kişiye bağlanıp o kişiyle ilişkisi daha uzun sürer. Yani ilişki onun için böyle em, hani nasıl ki bir kadınla bir erkek arkadaş olduğu çok böyle can ciğer kusarması olup bir kankalık yaşar ya. Onun işte cinsellik yaşanan versiyonu ikizler erkeği için ilişki demek. O yüzden de çoğunlukla mesela evliliklerinde hep yakın arkadaşlarıyla yaparlar. Uzun yıllar yakın arkadaşlardır sonra evlenirler mesela. Çünkü onun için sohbet edebiliyor olmak, kendini anlatabiliyor olmak, dinleyebiliyor olmak, yeni şeyler öğrenebiliyor olmak çok çok önemli. Yani o arkadaşlık ilişkisinden beslendiği bir ilişkiyi hayatına devam ettirmek ister. Yani çok böyle sen onu mu dedin, sen bunu mu yaptın diyen bir kadınla olamaz mesela. Çünkü o önün arkasını düşünmeden konuşur. O an bir şey merak etmiştir, bir şey fark etmiştir, bir şey idrak etmiştir. Hemen o konu hakkında konuşur. Ama o konuştuğu şey belki kendisinin geçmişindeki ilişkisiyle alakalıdır. Bunu hani şey gibi değil, sen benim hayatımdasın ama ben seni yok sayıyorum. Bak geçmişte şöyle şöyle bir şey yaşamıştım gibi bir anlatma değildir o. O an bir şey idrak eder ve bunu ifade eder. Hatta siz söylemeseniz mesela hani eski kız arkadaşından bahsettiğini söylemeseniz o farkına varmaz. Onun için o an anlattığı hikaye örüntüsü önemlidir. Oradaki kişilerin bir önemi yoktur. Sadece yaşadığı şeyi paylaşmak, yaşadığı şeyi anlatmak ister. O yüzden genellikle çok yanlış anlaşılan bir burç bence ikizler. Eğer ikizler olmasaydı bence dünya çok da eğlenceli bir yer olmayabilirdi. Çünkü ne kadar iletişim varsa, ne kadar sohbet varsa, ne kadar hayatın keyifli yaşanılan tarafı varsa, hani o coşkulu hali varsa bence bunu ikizler ortaya çıkartıyor.
Mutlaka hayatınızda bir ikizler olsun yani. İlla sadece partner olarak düşünmeyin. Arkadaş olarak, kardeş olarak, eş olarak, sevgili olarak mutlaka ama mutlaka çevrenizde bir ikizler olsun. Emin olun size çok fazla şey katar. Sadece dediğim gibi onun bu daldan dala atlıyormuş gibi olma halini onun potansiyeli olarak görürseniz, bunu bir maymun iştahlılıktan daha çok evet bu alanda beni geliştirebilir derseniz sizi alır uçurur. Öyle kolay kolay da sadakatsizlik yapmaz aslında. Özellikle arkadaşlık ilişkisi kurduğu birine kolay kolay yanlış yapmaz. Çünkü arkadaşlık ilişkileri onun için çok önemlidir. Arkadaşlık ilişkisine de kendi güvende hissetmek ister. Yani hem bağlanır hem bağlar. Yani ikizler kadın ya da erkeği fark etmez. Bir arkadaşınız varsa mesela başınız dara mı düştü? Saat kaç olursa olsun arayın bir şekilde gelir. Yani bir şekilde yardım eder. Kendi gelemese birini gönderir. Yani bir arkadaşa karşı, arkadaşlık ilişkisine, dostluğa karşı bir sadakati vardır. O yüzden ikizler erkeğiyle bence önce arkadaş olmayı deneyin. Evet flörtleşebilirsiniz ama bir arkadaşlığını deneyimleyin. O arkadaşlıktan sonra zaten otomatikman baktığınız size göre hop ilişkiye çevirebilirsiniz. Yani çok kolay arkadaşlarıyla da sevgili olabilirler. Şey bakış açısı yoktur. Hayır ya ben onu arkadaşım olarak görüyorum. Onunla sevgili olamam ben falan. Öyle bir bakış açıları yoktur. Aksine arkadaş olduğu biriyle çok daha kolay sevgili olurlar. İkizler erkeğiyle ilgili aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederim. Bir ay burcu ikizler olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ben karşı tarafta dinliyorum. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu Evet paylaşın ya. Bu videoları paylaşmıyorsunuz. Ay tükürüm. Videoları paylaşmıyorsunuz. Bağladım ikizlere. Sizi çok seviyorum. Ponçiklerden bir hesap soruyorum falan. Yok ikizler böyle bir şey değil. Şaka yapıyorum ben. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.